Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Hanımlar TV8 ekranları başına çünkü yüz ve boyun germeyi konuşacağız şimdi. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanı operatör doktor Ayşe İrem İskenderoğlu şu anda yayın konuğum. İrem Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Bugün yüz ve boyun germeyi konuşalım istedim sizinle. Çok konuşuluyor, çok gündemde. Evet. Doğru olanın nasıl olduğunu öğrenelim sizden. Yüzümüzde yaşlanma ilk nerede başlar? Yüzümüzde yaşlanma ilk aslında göz çevresinde başlıyor. Göz çevresi ve orta yüz dediğimiz yanaklarda biraz hacim kaybı, biraz kırışmalar ilk buralarda başlıyor. Göz çevresi. Göz çevresinde başlıyor. Peki kimler orta yüz germe ameliyatı için uygundur? Kimler uygundur? Özellikle buradaki nazolabial oluk dediğimiz oradaki çizgisi daha belirgin olup özellikle yanak bölgesinde sarkması olan ve daha aslında sarkma derecesi az olan kişiler daha çok orta yüz germeye uygun. Bu kişilerde daha çok bu işlemi yapıyoruz. Daha yaygın genel bir problemi varsa onlar daha çok tam yüz germeye aday oluyorlar. Genel olarak yüz germe ameliyatı nasıl oluyor? Dikiş izlerini böyle saçın içine ve kulak arkasına sakladığımız bir ameliyat oluyor. Boyunda da bir kısım çene altında, biraz da kulak arkasında yine izlerimiz oluyor. Yüzün ciltle birlikte bir aslında kaslarımızın tutunduğu bir tabaka var. Fonksiyonel bir tabaka. O tabakanın aslında zaman içinde aşağı doğru yer değiştirmesi bizim bütün yaşlanma belirtilerine yol açan şey. O tabakayı da kaldırıp ya sıkılaştırıyoruz ya bir kısmını çıkartıyoruz ya başka bir yere alıyoruz gibi diyebilirim. Bu işlemleri yaptıktan sonra da fazla bir cilt de oluyor mutlaka. O fazla cildi de müdahale edip kişileri alıp kişileri hani bir 10 yaş gibi yıllar öncesine döndürmeye çalışıyoruz. Aynen. Bir de yüz germede şey de oluyor değil mi? Yani eski haline döndürme. Evet. Yani değiştirme değil de amacımız o oluyor. Çünkü yani kişiler aslında o eskideki şeye dönmek istiyorlar. Bambaşka biri olmak değil de insan hep gençlik haline dönmek istiyor. Evet, onu yapmaya çalışıyoruz. Peki boyunda yaşlanma neden olur? Boyunda da yine aynı şekilde o boyun çizgilerimizi oluşturan, aslında oluşmasına yol açan bir kasımız var. O da zaman içinde aşağı doğru yer değiştiriyor. Ve daha sonra çizgilenme ve sarkmalar meydana geliyor. Bazen çok kilo alıp verme de etkileyebiliyor. Çok kilo alıp verme geçirmiş hastalarda daha çok bir sarkma olabiliyor. Bu hastalarda da boyun germe işlemi yapıyoruz. Peki gıdı bölgesindeki sarkmalar düzelir mi? Gıdı bölgesindeki sarkmalar. Şurası değil mi? Evet. Tamam. Boyuna yönelik de birkaç farklı işlemler yapabiliyoruz. Örneğin sadece burada cilt fazlası değil ama yağ fazlası olabiliyor bazı kişilerde. O zaman yağ alıyoruz. O zaman evet yağ alıyoruz ya da bazı lazer teknolojilerinden yardım alarak yapabiliyoruz. Ya da çenesi çok ufak olduğu için kişi orası aslında gıdısı varmış gibi görünebiliyor. O görüntüyü değiştirip aslında bir illüzyon gibi şey yapabiliyoruz. Bazen hem yağ oluyor hem sarkma oluyor. Ama mesela yüzü daha iyi oluyor. Çok kilo vermiş kişilerde bu daha çok aslında yüz çok kötü olmuyor. Gıdı çok sarkabiliyor. O zaman sadece boyuna çene altından ufak bir kesiyle müdahale edip yağları da alıp işlem yapabiliyoruz. Veya hani hem yüz hem boyunda ihtiyacı oluyor. O zaman tam yüz ve boyun germe yapıyoruz. Peki erkeklerde yüz germe yaptırabilir mi? Hanımlar tercih ediyor ama Evet. Erkeklerde de olabiliyor mu? Tabii ki erkeklerde de yüz ve boyun germe ihtiyacı olan isteyen hastalarımız oluyor. İz nasıl oluyor peki? İz onlarda da yani yine aynı bölgelerde aslında oluyor. Maalesef bazen erkek tipi saç dökülmesi olanlarda bir miktar görünebilecek bölgelerde oluyor ama
Çoğunluk saklayabildiğimiz izler oluyor. Zaten çene altı o bölge çok görülen bir bölge değil. Çene altı, kulak arkası bir şekilde bir kamufle edip onlara da yardımcı oluyoruz. Yüz germe sonrası iz kalır mı? Yüz germe sonrası... İzler nasıl? Evet, dediğim gibi saklıyoruz ama bazen çok fazla gerginlik olursa filan kötü iyileşen izler olabiliyor. O yüzden biraz teknikte önemli. Çok fazla ihtiyaç olmadığı halde çok fazla doku çıkarılınca da gerginlik olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ameliyat sonrasında da güneşten koruma gibi bizim önerdiğimiz şeylere dikkat eden hastalarda güzel sonuçlar alıyoruz. Çok rahatsız olursa da kişi, hani iz az da olsa lazer gibi tedavilerden de destek alabiliyoruz. Ama çoğunluk rahatsız etmeyecek, hani bilmeyen bir kişinin çok anlamayacağı belli belirsiz izler oluyor. Peki o izler diyelim ki kaldı. Saçın neresinde oluyor tam olarak? Şöyle saçın içinden başlayıp kulak önünden şöyle geçip Şu arkaya çizgide. dönüyoruz. Evet. Tabii şimdi böyle topuz yaptığında o görünür. Ama kulağın önündeki orayı böyle bir kıvrımlara saklıyoruz gibi oluyor. Çok belli olmuyor. Aynen. Belli olmuyor. Saçta peki? Saçta da burada saçın içinde kalıyor. Ha, o da gözükmüyor. Evet. Öbürü de kulak arkasında kalıyor. O zaman bayağı bir gözükmüyor Bayağı- diyebilir miyiz? Evet ama işte hani saç dökülmesi olan bir kişide belki şey olabilir ya da dediğim gibi çok bir gerginlik olup iz belirgin olursa görülebiliyor. Onun haricinde çok sıkıntılı izler olmuyor. Orada hani tam saçın önünde olsa biraz tam da yüz sonuçta. Evet. Hani ciddi bir iz olur. Ama bu yüz germe ameliyatı normal yüz germe ameliyatı. Bir de endoskopikler var değil mi hocam? Evet, onda saç içinden Onu da belli yapıyor musunuz? şeylerde. Onu da yapıyoruz, evet. O da saç içinden o sıfır iz. Yani sıfır değil tabii, yine giriş yerleri var onların da. Ama bir yerde aslında belli derecede sarkıklığı olanlar da olabiliyor. Çünkü cildi de çıkartmak gerekiyor, cilt fazlalığı da oluyor. Çok sarkması olan kişilerde Uygun mutlaka değil. Uygun değil, evet. Belli Uygun değil. hastalarda. Evet. Çok sarkması olan, yaşı ilerlemiş, dokularında değil mi? Hani Evet. çok doku kaybı, hacim kaybı olanlar kesinlikle cilt fazlalığının alınması gerekiyor. Alınması gerekiyor. Bir de o yağ petleri yere doğru düşüyor, aşağı doğru. Onları da yerini değiştiriyorsunuz Evet, galiba. onları evet. Daha çok Zaten incelmiş oluyor o yağ petleri de değil mi? evet, orta yüz germede daha çok böyle endoskopiden yardım alıp yapıyoruz onu aslında. Diğerinde dediğim gibi o bütün sistemi kaldırmış oluyoruz tam yüz germede. Ama teknik olarak yerin olması gereken yere koyuyoruz. Evet tabii o da mühim. Yani mesela şey de olabiliyor bazı insanlarda overdose, hani Evet. çok fazla düzeltme. Onun da geri dönüşü var mı yoksa zamanla doğallaşıyor mu hocam? O baştaki şişlik ve geçtikçe birazcık daha iyi görünüyor. Onu nasıl ayarlıyorsunuz peki? Onu nasıl ayarlıyoruz? Yani çok fazla durmasını istemiyorsunuz tabii. Evet. Yani biraz da böyle hem deneyim olmuş oluyor. Aşağı yukarı nasıl bir sonuç alacağınızı tahmin ediyorsunuz. Bazen ama o yeterli gelmeyecek gibi geliyor. Yağ desteği koyduğumuz oluyor. Öyle de Destekler yapabiliyoruz. yapılıyor. O yağların bir kısmı eriyor. Onu tahmin etmek gerekebiliyor. Yani çok fazla olursa o belki sıkıntı yaratabilir. Peki diyelim ki yüz ve boyun germe yaptınız hocam. Cilt kalitesi artıyor mu? Cilt kalınlaşıyor mu yoksa artıyor mu yoksa daha mı Aslında, inceliyor? Cilt kalitesi çok etkilenmiyor. Sadece belirgin kırışıklıklar ve sarkmaları düzeltmiş oluyoruz. Cilt kalitesini arttırmak istiyorsak medikal estetikten destek alıyoruz. Lazer ya da mezoterapiler gibi. Onların ayrıntılarını konuşacağız zaten şimdi. Bir bölüm daha sizinle. Sizi bırakmıyorum diye ben. Tamam. Ekran başındaki izleyicileri duyuralım şimdiden. Ameliyatsız estetik işlemleri yani medikal estetikleri konuşacağız. Sözünü aldık hocamızdan.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İrem ederim. Hanımcığım, her zaman bekleriz. Zaten birlikteyiz. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler, 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.